Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sadece 2 tane yufkayla muhteşem bir yeşil mercimekli mantı tarifi paylaştım. O kadar çok lezzetli ve o kadar çok pratik ki denediğiniz zaman iddia ediyorum yıldız tarifiniz olacaktır ve her zaman bu tarifi yapacaksınız. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Öncelikle yeşil mercimekleri haşlamam gerekiyor. Burada toplamda 2 su bardağı yeşil mercimek var. Ancak 1,5 su bardağı yeşil mercimek yeterli olacaktır. Birazcık fazla geldi çünkü. Üzerine 3 bardak soğuk su ilavesi yaparak hemen ocağa alıyorum. Tencere kaynadıktan sonra hemen ocağın altını kıstım ve tamamen suyunun çekilmesini bekledim. Görmüş olduğunuz gibi artık suyunu çekti. Mercimekler pişmiş, yarı pişmiş de olabilir. Hiç fark etmez çünkü birazcık da fırında pişecektir. Şimdi hemen başka bir kaba almam gerekiyor. Bir sos tenceresine yarım su bardağından birazcık az ayçiçek yağı aldım ve bu yağı iyice ısıtmam gerekiyor. Lütfen dikkatli olalım. Yağ yanmayacak ama iyice ısınması gerekiyor. Ayçiçek yağı ısındıktan sonra birazcık baharat ilavesi yapıyorum ama baharatları lütfen burada çok fazla kullanmayalım. Bir çay kaşığı dolusu nane kullandım ve birazcık kırmızı toz biber, az da karabiber ilavesi yaptım. Kızmış yağı döktükten sonra baharatlarıyla beraber şimdi narin bir şekilde karıştırıyorum. Artık iç harcımız hazır. İsterseniz vaktiniz varsa bu iç harcını akşamdan da hazırlayabilirsiniz. İki tane yufka kullanacağım. Tarifim ortalama 3 veya 4 kişiliktir. Yufkalarda kullanmak üzere şimdi hemen sosunu hazırlıyorum. Yarım su bardağı içme suyu ve yarım su bardağı ayçiçek yağı kullandım. Daha fazla başka bir malzemeye gerek yoktur. Bu iki malzeme yeterli olacaktır. Bir tane yufkayı görmüş olduğunuz gibi kolaylıkla ortadan ikiye kestim. Yarım kesmiş olduğum yufkayı şimdi bol miktarda sosluyorum. Bu arada sosu kullanmadan önce lütfen karıştıralım. Bu önemlidir. Çünkü yağ üstte olabilir. İyice karışması gerekiyor. Karıştırdıktan sonra hemen yufkaya sürebilirsiniz.
Sadece 2-3 dakikanın içerisinde görmüş olduğunuz gibi yufkaları sardım ve hazırladım. Yapımı çok basit, sadece dakikanızı alacaktır. Hemen bir tepsiye yerleştirdim. Toplamda 1,5 tepsi çıkıyor. Birazcık aralık bırakıyorum ki çıtır çıtır olsun diye. Şimdi hızlı bir şekilde nasıl hazırladığımı tekrardan göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi bütün yufkaları bu şekilde bol bir miktarda sosladım. Hazırlamış olduğum iç harcını bu şekilde yerleştiriyorum. Bu arada dediğim gibi 1,5 su bardağı yeşil mercimek yeterli olacaktır. Benim iç harcım birazcık arttı. Siz isterseniz dediğim gibi akşamdan da bu iç harcını hazırlayabilirsiniz. Hemen kenarlarını katlıyorum ve bu şekilde sarıyorum. Lütfen çok fazla sıkı sarmayalım ama düzgün saralım, yufkaları yırtmayalım. Yufkanın yarısına kadar sardıktan sonra kesiyorum. Eğer tamamını sarsam bu sefer de kalın olur. O yüzden bu kalınlık yeterli olacaktır. Evet, hemen sardım. Görmüş olduğunuz gibi çok kısa bir süre içerisinde hazırladım. Herkes bu işlemleri kolaylıkla yapacaktır. Bu arada fırında açtım. Şu anda ısınıyor. 210 derecelik fırın ayarında altı üstü nar gibi kızarana dek tepsi fırında kalacak. Lütfen kontrollü olalım. Süre vermek istemiyorum. Ortalama 40 veya 50 dakika sürebilir. Çünkü her fırının performansı farklıdır. Nar gibi kızarmış olması yeterli olacaktır. Hazırlamış olduğum sos ile yüzeyinde sosluyorum. Bu miktar sos hepsine yetecektir. Toplam 2 yufka için çok yeterli olacaktır. Hazırlamış olduğum tepsiyi şimdi hemen fırına verdim. Nar gibi kızaran renk fırında kalacak. Onlar pişerken ben de şimdi hemen sarımsaklı yoğurt ve tereyağını hazırlamaya başladım. Hazırlamış olduğum mantı sıcak servise uygundur. Bu nedenle sıcak sıcak servis etmenizi önemli tavsiye ediyorum. Gerçekten de çok lezzetli olacak ve çıtır çıtır olacak. Müptelası olacağınız bir tarif diyebilirim sizlere net olarak. İsteğe bağlı sarımsak kullanabilirsiniz. Ortalama 2-3 diş de sarımsak kullandım. Ortalama 1,5-2 yemek kaşığı tereyağını güzelce ısıttıktan sonra 1 çay kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı biber salçası ilave ettim ve güzelce kavurdum. Salçalar kavrulduktan sonra birazcık kırmızı toz biber ve yarım su bardağından birazcık az içme suyu ilavesi yaptım. Şöyle bir 10 saniye kadar daha ocakta kaynattıktan sonra artık sosu da hazırlamış oldum. Ve mantımız da fırından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı ve çıtır çıtır oldu. Gerçekten de çok lezzetli bir tariftir. Burada yeşil mercimekler birazcık dışarıya doğru akmış gibi görünüyor ama hiç sıkıntı değil. Zaten yeşil mercimekle biraz sonra göreceksiniz. Yoğurt birleşecek ve çok lezzetli oluyor. Bu şekilde olması gayet normaldir. Sürekli yapmış olduğum tariflerimden bir tanesidir. Güvenle deneyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çıtır çıtır oldu. Sıcak servise uygun muhteşem bir mantı tarifimdir.
Biraz ılıdıktan sonra hemen yoğurt ilavesi yapıyorum. Bol miktarda yoğurt kullanabilirsiniz. Çünkü gerçekten de çok güzel yakışıyor. Hazırlamış olduğum sostan da birazcık alıyorum. Gerçekten de çok lezzetli, muhteşem bir tabaktır. Bu tabaktan toplamda 3 tane çıkıyor. Tarifim ortalama 3 veya 4 kişiliktir. Bu mantıya kesinlikle nane çok güzel yakışıyor. Bol miktarda nane ile servis edebilirsiniz. Yüksek oranda protein barındıran muhteşem bir tariftir. Lezzetine çok güveniyorum, pratikliğine çok güveniyorum. Denediğiniz zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hatta bu tarifimden arkadaşlarınıza da bahsedebilirsiniz. Eminim onlar da denediği zaman çok beğenecekler. Ve böylelikle bir yemek tarifi videomun daha sonuna geldik. Umarım bu mantı tarifimi beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.